Evet, ben bluzumuzun roba kısmını tamamladım. Şimdi birleştirme ile devam edeceğiz. Birleştirmeye geçmeden önce hemen burada şöyle bakın. 3 tane yaprağı tamamladım. 4 demiştim ama 3 tane yeterli oldu. Burada da yeni başlayan yaprağımızı 4 sıra örerek tamamlamış oldum. Şimdi birleştirmeyi yaptıktan sonra bu yeni yaprağımızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi size anlatmıştım ama göstermemiştim. Şurada göstermek istiyorum. Bakın burada yaprağımızı tamamlarken şu bölümde biz şurada şu ilk yaprağın, yani şu ikinci yaprağa başladığımız zaman şurada bitirmiştik. Şimdi bundan sonra yeni sırada şu üçerli grupları yaptığımız zaman burada yine bizim ilk başlayan yaprağımızın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz burada tamamlamak için. Bu bir tane trabzanı yaptıktan sonra burada yeni yaprağımızın 4. sırasında bir zincir oluyor şu aralarda, 1 2 2 şeklinde. Yani 3 sırada şu başlangıçtan itibaren 3 zincir 3 zincir 3 zincir, 4. sıradan itibaren köşeden sonra şu aralarda bir zincirimiz var. 2. sırasında 2 zincir, 3. sırasında 3 zincirimiz var. Zaten 6 sırayla yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Yani yeni yaprağa başlıyoruz 6. sırada. Yeni yaprakla birlikte diğer yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi burada bir tane trabzanı yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyoruz. Bedene başlarken burada arttırma trabzanı yapıyoruz. Diğer sırada, yani yeni yaprağımızın 5. sırasında 2 zincir var arada. Burada sadece 2 zincir çekip yine arttırma trabzanımız. Bir üst sırada 2 zincirimiz var. Yine arttırma trabzanımız. Şimdi bunun üzerine 2 sıra örüp yeni yaprağı başlıyoruz normalde ama bu sadece kol bölümünde. Burada ise, yani ön ve arka bedende ise yeni yaprağa buradan başlıyoruz. Yani burada bir trabzan yaptığımız zaman buraya geldiğimizde yine 3 zincirimiz var. Çünkü burada 6 sırayı tamamlamış oluyoruz. Burada yine 3 zincirimiz var. Şuraya bir tane trabzan yapmıyoruz. Yani yaprak başladığımız o bir trabzanı yapmıyoruz. Sadece arttırma trabzanımızla devam ediyoruz. Buralarda her zaman bu şekilde. Zaten görüyorsunuz, gördüğünüz gibi burada yine yeni yapmış olduğum yaprağı da tamamlarken burada tek trabzanım var. Daha sonra bir zincir, yine arttırma trabzanımız var. Yeni yaprağımızda buradan başlamış oldum. Yani burada her zaman bir tane yaprağınızın olması gerekiyor. Şimdi burada sonda 4. yaprağa başladım. Aynı zamanda da 3. yaprağı tamamlamış oldum son sırada. Şimdi burada bedenimizin genişliğini ben burada köşeden köşeye ölçtüğüm zaman, şöyle ölçtüğüm zaman 53-54 santimetre geliyor. Yani 54-54 108 santimetre olacak toplam beden genişliğimiz. Tabi esneme payı biraz buhar ütüsü yaptığımız zaman bu 55 santimetre olacak benim ipimde. Çünkü benim ipim yün karışımı olduğu için. Şimdi hemen birleştirme ile devam ediyoruz. Bakın burada son sırayı, köşeyi şöyle birleştirmemi yaptım. Hemen bunu şöyle ters çeviriyorum. Alta geliyor son yapmış olduğum, birleştirdiğim köşe. Şimdi şuradan, şu üstteki köşeden şuradan batıyorum. Köşe yaptığımız boşluğa yine battım. Şu altta kalan köşemin ilmeğini de şöyle taktım. Hemen ön yüze bunu çekiyorum. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Şuradan çektim. Şimdi burada 1 2, şöyle ben yanlış bir tığ numarası almışım. Hemen 4 milimetre ile devam ediyorum. 2 ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada dörtlü değil, üçlü badem yapacağım. 3 zincir çektim. 2 tane daha yarım ikili trabzan yapıyorum. Bu birincisi. Şöyle ikincisi, zincirimizle beraber 3 tane oldu. Şöyle uzattım. Hepsini birlikte topladım. İlmeğimi bu tarafa çektim. Alttaki ilmeğimi köşede birleştirdim. Kaydırmayla ilmeğimi bu tarafa çektim. Burası birleşmiş oldu. Şimdi üçlü bademimi yaptım. Burada şimdi biz 1 2 3 4. sıradayız. 4. sırada bir zincirle başladım köşeden sonra. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar burada modelimizi, yani yaprağımızı devam ettiriyorum.
Bu sırada 3 tane trabzanın üzerine, hemen sırada gelen 3 trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Arada ikinci sırada 4 zincirimiz var. Birinci sırada 3 zincir, ikinci sırada 4 zincirimiz var. Bir ip aldım. Yine 3 tane trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar burada yaprağımızı tamamladığımız için sadece 2 zincir çekiyorum. Köşeden sonra da o şekilde yapmıştım. Bademimizden sonra 2 zincir çektim. Buradaki tek trabzanımızı atlıyorum. Arttırma trabzanı hemen bu sırada son defa, yani birleştirdiğimiz sırada arttırma yapıyoruz. Bundan sonra birleştirme bittikten sonra arttırma yapmayacağım. Sadece bu sırada arttırma yapıyorum. Yani bundan sonra bu yaprağımızı yaptıktan sonra direkt aradaki zincirimizi çekip trabzanların üzerinden trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Evet, şimdi ben trabzanları tamamlıyorum. Tekrar geliyorum. Evet, ön bedendeki trabzanlarımı tamamladım. Hemen sona geldiğim zaman burada arttırma trabzanımı yapıyorum ilk boşluğa. Daha sonra 2 zincir, buradaki yaprağımızın tek trabzanını atlıyorum. Hemen burada 3 tane ikili trabzanımız var. 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü, tekrar arada 4 zincirimiz var. 3 ve 4. 3 ikili trabzan. Şimdi diğer kolumuzu birleştireceğiz. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi burada şu bademimizin köşemizin üzerine şöyle battım. Diğer alttaki bedenimi de aldım. Burada da yine bakın köşemizin olduğu yer. Hemen şöyle arkadan batmış oluyorum tabii ki burada. Ön yüzden değil. Şöyle battım bademimizin üzerine, hatta şu taraftan batacağım zincirimizin olduğu yerden. Şöyle ikisinin birden altından aldım ilmeğimi. Buraya üçlü badem yapıyorum. İlk ikisini aldım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Şöyle dönüyorum. Arka bedene gelmiş oluyorum. Burada kolumuzu bırakmış oluyoruz. Hemen şöyle döneceğim. Şimdi 2 zincir çektim. Burada bademimiz tam ortaya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir tane bademimiz olacak bundan sonra bedende. Şimdi burada 2 zincir çektim. Yine üçerli trabzan gruplarım geldi. 3 tane ikili trabzan. Dört tane zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar 2 zincir, hemen buradaki tek trabzanımı atlıyorum. Boşluğa bir tane arttırma trabzanı yaptım. Bu sırada son defa yapıyoruz. Tekrar trabzanlarımın üzerinden devam ediyorum. Şimdi sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Yeni sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen ilk sıramızın birleştirmesini yapıyoruz bedende. Şimdi buraya geldiğimiz zaman, şimdi burada iki şöyle bakın köşenin üzerine birlikte şöyle bademimizi yaptıktan sonra yine de burada biraz açıklık oluştu, yani şu kısımda. Şimdi burada son 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra birleştirme yapmadan önce şu alttaki bademimizde şu aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni sırada bu ikili trabzanın üzerine atlayacağım. Yani bunun üzerine hiçbir şey yapmayacağım. Sadece boşluk kalmaması için yapıyorum. Hemen buraya geliyorum. Tekrar şu
köşemizin, bademimizin üzerinden kaydırmayla kapattım. Yani bu bir trabzanı buraya boşluk kalmaması için yaptım. Yeni sırada buraya geldiğimiz zaman yine zincirimizi çekip direkt bademimizin üzerine, yani böyle kaydırmayla bağladıktan sonra yine badem yaparak devam edeceğiz. Şimdi hemen buranın başlangıcında göstereyim. Yani bu bir trabzanın üzerine bir daha trabzan yapmayacağız. Direkt atlayıp köşemizle devam edeceğiz. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve 2 tane yarım ikili trabzan, üçlü badem yapıyoruz. Bundan sonra şöyle uzattım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burada şöyle yaprağımızın artık 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırasındayız ve yine 2 zincirle başlıyoruz. 4. sıra, bunu sürekli hatırlatıyorum. 4. sıra 1 zincir, 5. sıra 2 zincir, 6. sırada zaten yaprağımızı tamamlıyoruz. Yani yeni yaprağa başlıyoruz. O yüzden 2 zincir çektim ve burada yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyorum. Zaten buraya kadar robayı tamamladıysanız, yani yaprakların arasında her zaman 4. sıradan sonra 1, 2, 3 zincir, 4, 5, 6, 1, 2, 2 şeklinde ilerliyor. Yani 7. sıraya başladığımızda yeni yaprağımız başladığı için artık bu aralarda 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi burada tekrar 3 zincir çekiyorum. Yaprağımızın ortasında önce 3 zincir, sonra 4 zincir, sonra 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu sırada farklı bir şey yok. Yine aynı şekilde 3 zincir çekip 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. Artık arttırma yapmadan ilerliyoruz. Direkt ilk trabzanın üzerinden itibaren trabzanlarımızı yapalım. Trabzanların sonuna geldiğimiz zaman da arttırma trabzanı yapmadan 2 zincirle tekrar atlıyoruz. Tersine bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Daha sonra bakın buraya geleceğiz. Burada yaprağımızı tamamlayacağız aynı şekilde. Burada yine bademimizin üzerine 2 zincir çekip bir tane badem yapacağız şu kısımda. Tekrar buradan devam edeceğiz. Başladığımız yere geldiğimiz zaman şu trabzanı atlayıp, yani burada 3 tane trabzanı yapıp 2 zincir tekrar kaydırmayla bademimizin üzerine kapatacağız. Sonra tekrar yeni badem yaparak yaprağımızı devam ettireceğiz. Şimdi yeni sırada burada artık yaprağımızı 6 sırada tamamlamış varsayıyoruz. Yeni sırada birleştirmeden sonra 3 zincir, şu ilk ara boşluğuna, bu yaprağımızın ilk ara boşluğuna bir tane ikili trabzan yaparak yeni yaprağımızı başlatmış oluyoruz. Dediğim gibi buraya kadar gelmişseniz zaten burada yeni yaprağı başlatabilirsiniz kolaylıkla. Ben sadece hatırlatmak istiyorum. Burada bir tane trabzanımızı yapıp yine aynen robada nasıl devam ettiysek beden bölümünde, bakın şöyle buradan hep bir trabzanla yaprağımıza başladığımız için aynı şekilde devam edeceğiz. Şu bölümlerde de aynı şekilde, sadece arttırma trabzanımız bundan sonra olmayacak. Evet, şimdi ben biraz öreceğim. Bu sırayı tamamlayıp daha sonra size göstereceğim nasıl bittiğini. Yani burada biraz ilerleyeceğim birkaç sıra. Sonra kolumuzu nasıl ilerlettiğimizi hemen başlangıcını göstereceğim. Yine orada da modelimizi devam ettireceğiz ama arttırma yapmadan devam edeceğiz. Evet, hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, ben bedende birkaç sıra ördüm. Hemen size birleştirme yerinden itibaren göstermek istiyorum. Şöyle, hatta şöyle koyalım, daha rahat görebilirsiniz. Şimdi 2 sırayı birlikte örmüştük. Bakın burada şurası kolumuzun başlangıcı. Şöyle. Burada birleştirmemizi yaptık. Beden birleştirmemizi daha sonra bir sıra daha sizinle birlikte yaptık. Daha sonra bu sıraya başladık. 3. sıraya. Şimdi burada yeni yaprağımızı başlatırken zaten yaprağımızın sıralamasını biliyorsunuz. Yeni yaprağımızı başlatırken köşeden sonra bir tane trabzanla başlatıyoruz. Beden kısmında artık bu bademlerimizin sağında ve solunda şöyle bir tane
trabzan yaparak yeni yapraklarımızı başlatıyoruz. Bu yeni yaprağımız başladığı zaman biliyorsunuz şu 3 sırayı tamamladıktan sonra diğer yaprağımızda bakın burada 1 2 3 diğer yaprağımızda tamamlamış oluyoruz. Aslında buradaki yaprağımızı şu üzerine son bir tane trabzanı yapınca tamamlıyoruz. Dolayısıyla 4. sırada tamamlamış oluyoruz. Evet, burası sanırım anlaşılmıştır. Buraya geldiğimiz zaman bademimizi yapıp robada yaptığımız gibi zincir sayılarımıza da dikkat ederek burada sadece sağda ve solda yapraklarımızın başlangıcını yaparak ilerliyoruz. Şöyle hemen bakalım. Biraz artık bedenimiz büyüdüğü için şöyle kadraja da sığmıyor. Şimdi ben kolun birini bitirdim. Hemen diğer kolu birlikte başlayacağız. Birkaç sıra birlikte öreceğiz. Hatta bir tane yaprağı bitirene kadar da sürebilir. Ona bakacağız. Şimdi hemen şöyle kolumuzdan başlayacağım. Şöyle bir tane başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi kolumuzun birleştiği yerde tabii ki bedenimizin de birleştiği nokta olmuş oluyor. Burada ortada tam bademimiz var. Şöyle onun üzerine batacağım. Şöyle kadrajı kontrol ediyorum. Evet, şimdi tam ortada bu bademimizin ya da burada açıklık olabilir. Yani tam ortaya şöyle kolumuzun birleştiği yerden şuradan batıyorum. Tığımdaki ilmekle birlikte 2 ilmeğim var. Direkt şöyle sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğne yaparak trabzan yapacağım. Bu şekilde daha iyi oluyor. Hemen buradan bir ilmek aldım. Şöyle sık iğnemizin tekrar göstereceğim. Sık iğnemizin 2 tane ilmeği var. İkinci ilmeğin içinden sık iğnemizi de çok sık yapmadım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde trabzan yaptığımız zaman üzerine diğer trabzanlarda olduğu gibi 2 ilmeği birlikte alarak devam edebiliyoruz. Evet, şimdi sizler belki de şu sırada kol birleştirebilirsiniz. Belki de bu sıradan sonraki sırada birleştirebilirsiniz. Yani nasıl birleştirirseniz o sıradan itibaren robada olduğu gibi devam edeceksiniz. Yani burada yine trabzanla başlayacaksınız bu şekilde. Şimdi benim yaprağımın sırasına göre burada ilk üçlü grubumu yapmışım. Burada şimdi bir zincir çekerek bu üçlü gruba başladığımızda bakın 1 2 3 4. sırada şu köşeden sonra bir zincir çekiyoruz. 5. sırada 2 zincir çekiyoruz. Şimdi trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen buraya sırada 3 tane trabzanım var. Dediğim gibi sizler belki bir alt sıradan başlayacaksınız. O zaman bu sırayı yapıyor olacaksınız. Yani aynı mantıkla modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi 4 zincir. Önce 3 zincir, sonra 4 zincir. Tekrar 3 tane şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arada bakın yaprağımız tamamlandığı zaman burada bir trabzanımız var. Yine 2 zincirimiz var. Bu bir trabzanımızı yaparken bir zincirlerimiz vardı. Şimdi 2 zincir çektim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Aradaki tek trabzanı atlıyorum. Şimdi kolda bunu karıştırmayalım. Artık sadece yaprak yaparak ilerliyoruz. Burada karıştırmayalım. Ön bedene geçiş olmadığı için. Şimdi 2 zincir çektim. Bu trabzandan sonra 2 sıra şöyle boşluğumuz oluyor. Yani bu 2 sıra 2 zincir boşluğu olduktan sonra yeni yaprağa başlıyoruz. Yine burada bu şekilde hatırlatmalarla ilerleyelim. Çünkü takip edilerek yapılması gereken bir model. Gerçekten dikkat etmediğimiz zaman hemen hata yapıyoruz. Ben de birkaç kez hata yaptım. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Üçlü grubumu devam ettiriyorum. Şimdi bunu takip ederken hep böyle yapraklarınızı yaparken nerede olduğunuzu anlamak için şöyle aşağıya bir bakmanız gerekiyor. Yaprağın olduğu yerde miyim? Yoksa bu tamamlanıp ara boşluğun olduğu yerde miyim diye ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Tekrar 2 zincir çektim. Çünkü burada şaşırıp burada da 3 zincir çekebiliyorsunuz yani fark etmeden. 2 zincir çektim. Devam ediyorum.
Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Çünkü üçerli gruplarımızın olduğu sıra 4 zincir, 3 ikili trabzan. Ay pardon, 4 zincir, 3 ikili trabzan, 4 zincir ve 3 ikili trabzan. Bu sırada bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunda yine yeni sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu taraftan geldim. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi burada şu bademimizi karıştırmayalım. Bu ilk sırada, yani bu kolumuzun ilk sırasında bir kereye mahsus şu araya bir tane ya da bademin üzerine de batabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle ben de bakacağım. Şu bademin üzerine batacağım. Yani boşluğun tam ortasına bir ikili trabzan yapıyorum. Çünkü burada tam ortada var. Şimdi buradaki açıklığı kapatmak için sadece bu sırada bunu yapıyoruz. İkinci sırada göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şu araya da, ara genişse şuradaki ara, buraya da bir ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben şöyle ortalamak istedim. Bakalım, birleştirelim. Şimdi burada sık iğne ile trabzan yaptığımız için şurada 2 zincirimiz var. Şurada trabzanımız var. Bakın şöyle 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yani her zamanki trabzanımız gibi oluyor böyle yapınca. Biraz küçülmüş ama şöyle kaydırmayla kapattım. Evet, bu şekilde trabzanımız. Şurada bu trabzanı yapmasaydım bakın buradan buraya kadar boşluğumuz olacaktı. O yüzden burayı böyle kapatmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Tekrar burada hemen şöyle bir zincir yapıyorum. Tekrar buradan trabzanın içinden bir ilmek aldım. Biraz uzun tutuyorum ilmeğimi. İkisini birlikte kapattım. Bir sık iğne yapmış oldum. Şu bir değil, ikinci ilmeğin içinden alıyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte topladım. Burada bir tane trabzan yapmış oldum. Şimdi yine modelimizi devam ettiriyoruz. İkinci 2 zincir sırasındayım. Yani 6. sırada yaprağımızı tamamlıyoruz artık. Şimdi yine 2 zincir çektim ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu defa arada 3 zincirimiz olacak. 3 4 3 şeklinde ilerliyor yaprağımızın ortasında. Tekrar 3 ikili trabzan. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Çok fazla uzatmayalım. Yine 2 zincir çektim. İkinci 2 zincir sırasındayım. Bakın bu trabzanın üzerinde 2 boşluk olduğu zaman yeni yaprağa başlıyoruz. Yine tek trabzanlarla. 2 zincir çektim. Yine buraya atlıyorum. Hemen 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan olarak bu sırayı devam ettiriyoruz. Burada önemli olan, dediğim gibi sizin yaprağınız farklı sıradan başlayabilir kolda. Önemli olan şu birleştirme yerini nasıl devam ettirdiğimizi göstereceğim. O yüzden burayı sadece böyle başlangıcını gösteriyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi alt sırada bir tane ikili trabzan yapmıştık boşluğu kapatmak için. Şimdi ikinci sırada arada 2 zincirimiz var. 2 zinciri çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine birleştirme yapıyorum. Burayı kapatmış oldum. Bakın bu şekilde. Biraz daha boşluğumuz küçüldü. Burada bu trabzanı yapmasaydık daha da büyük olurdu. Yani bu ikinci sırada yaptığımızdan daha büyük olurdu. Şimdi devam ediyorum yine. Şöyle kapatırken şöyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Hemen şöyle göstereceğim. Şimdi bu trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle 2 ilmeğimi birlikte topladım. Kaydırma değil de 2 ilmeğimi birlikte toplayıp ikinci ilmekten şöyle battım. Tekrar uzattım ve ikisini birlikte topladım.
Şimdi burada sırada bakın yeni yaprağa başlayacağız. Neden? Burada yaprağımız bitti ve 2 sıra 2 zincir boşluğumuz var. Yeni yaprağa başlıyoruz. Aynı zamanda bu yaprağımız da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu. Şimdi yeni yaprağa başlarken 3 zincirle başlıyoruz. 2, 3 zincir. Şimdi bu yeni yaprak aynı zamanda şu ortadaki trabzanımızda yeni yaprağımız olacak. Dolayısıyla ben burada bu yaprağı yani birleştirme yerimiz değişmiş olacak. Şimdi burada trabzanımızı şöyle şu zincirlerimi bir dakika. Şimdi burada ilmeğimiz gevşediği için hemen şöyle yapacağım. Şurayı kapatıyorum. Burayı kapattım. Şimdi buradan itibaren trabzanla başlıyor ama dediğim gibi ben yeni yaprağımı artık şöyle 2 tane boş sıramız var. Burada yeni yaprak yapmış olacağım. Şu kısımdaki bir ve ikinci yaprağın ortasında. Yani burada trabzan var. Birleştirme yeri olduğu için. Bu 2 sıradan sonra hiç trabzan olmayacak. Yani daha farklı ilerleyecek. Şimdi burası bizim ilk yaprağımız. İlk yaprağımızı şu aralarda bir trabzan yaptıktan sonra 3 zincir, bir trabzan, 3 zincir yapıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. Hemen şöyle bir zincir çektim. Buraya yine bir tane trabzan yapacağım. Şöyle sık iğne ile ilmekle bir sık iğne yaptım. Siz 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Bir trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Burada direkt 3 zincir artı 3 zincir daha çekmeniz gerekiyor. Zincirle trabzan yaparsanız ama burada 3 tane trabzanımız olacak. Daha sonra burada zincir olarak belli olmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde başlıyorum. Şimdi şu 2 sıra bizim kafamızı karıştırmasın. Şimdi burada bir trabzan yaptım. Bu bizim yaprağımız, yeni yaprağımız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradan devam ediyorum. Bir tane V boşluğu yapacağız. Yalancı V boşluğu. İlk 2 trabzanımı yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle kapattım. Sırayı tamamladığımız zaman buraya 3 zincirle bağlayacağız. Bu ortadaki trabzanımız için. Şimdi ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Burada 2 yarım ikili trabzan. Burada 2 tane ikili trabzanımız var. Bir zincir. Hemen sıradaki 3 tane trabzanımızın ilkinin üzerine bir ikili trabzan. Hemen sıradaki 2 trabzanımızı teke düşürüyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi arada 3 zincirimiz var. 2 ve 3. Şimdi bu ara boşluğuna bakın, bu trabzanımızda şu gördüğümüz trabzanın üzerinden yeni yaprak başlıyoruz. Tekrar buraya bir ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir. Yeni yaprağımıza başlarken diğerini tamamlıyoruz. Şimdi ilk 2 trabzanı yarım ikili trabzanla teke düşürdüm. Şu üçerli gruplarımızın. 3. trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Arada bir zincirimiz var. Tekrar buraya geldim. Bir ikili trabzan. Tekrar teke düşürüyorum. 2 yarım ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar burada yaprağımızı kapatıyoruz. Burada da yalancı V boşluğu yapıyoruz. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 yarım ikili trabzan. İkisini birlikte örüyoruz. Tekrar 3 zincir, bir ikili trabzan, 3 zincir. Burada şaşırıp şu araya 3 zincir çekmeyelim ya da buraya bir ikili trabzan yapmayalım. Kendimden biliyorum, yapmışım çünkü. O yüzden hepsini hatırlatmak istiyorum. Tekrar devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna geleceğim. Hemen yine başlangıcı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda gördüğünüz gibi 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada şöyle bir trabzanla başladık. Bir trabzanımız, 3 zincirimiz var. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımızın üzerine birleştirme yapıyorum.
Şimdi iki yaprağın ortasına geldiği için yeni yaprağımız, burada birleştirmemi yaptım. Şu iki sırayı görmeyelim, oldu mu? Şimdi bunları, yani aslında burada bu yeni yaprağımız başlarken iki sırada boşluk olması gerekiyor ama burası birleştirme yeri. Şimdi burada hata yapıp yapmadığımızı anlamak için şuna dikkat edeceğiz. Şöyle bir zincir çekeceğim. Şimdi benim kolumda toplamda 6 tane yaprağım var. Şöyle bakın, 6 yaprağımız var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yeni yapraklarımızın trabzanlarını da oluşturduk. Şu baştaki trabzanla birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4, şöyle 4, 5 ve yine 6. Şöyle şuradan bir daha sayacağım, karıştı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada hata yapmışım ben. 6. 6 tane. Şurayı düzelteceğim hemen. Şu kısmı. Gördüğünüz gibi size biraz önce ortaya trabzan yapmayalım dedim. Kendim yapmışım. Şurayı toplamam gerekiyor. Bunu saymadım o yüzden. 6. Şu başlangıcı saymıştım. Yani yeni yaprak trabzanlarını oluşturduğumuz zaman yine 6 tane yaprağımızın olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle hatalar yaptığımız zaman o zaman burada arttırma yapmış oluyoruz. O zaman siz de fark edebilirsiniz. Yani hep 6 tane ya da sizin 7 tane yaprağınız olursa kolda, bedeni genişlettiyseniz, o zaman hep 7 tane yaprakla kolumuzu tamamlayacağız. Şimdi buradan hemen başlangıcı göstereyim. Daha sonra ben yanlış yaptığım yeri söküp tekrar düzelteceğim. Hemen başlangıcı göstereceğim. Şimdi burada şu bizim ilk yaprağımızın şuradaki ilk trabzanımız. Bu sırada üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dolayısıyla hemen şöyle önce bir zincir çektim. İşte burada bu ilk trabzanımız ortaya gelecek. O yüzden belli olmasın diye bir zincir çekip tekrar aynı yerden bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Böyle biraz gevşek bir sık iğne. İkinci ilmeğinden ilmeğimi aldım. Tekrar iki ilmeğimi topladım. Şimdi aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 tane ikili trabzanımız oldu. Çünkü burada bundan sonra artık üzerinden devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman 3'e tamamlayacağız. Yani yarım başlamış oluyoruz. 2 tane ikili trabzanımız var. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yeni yaprağımıza başladığımız zaman ilk 3 sırasında 3 zincir çekiyoruz başlangıçtan sonra. Tekrar burada 2 olan trabzanlarımı teke düşürüyorum. Şöyle 2 yarım ikili trabzan yapıyorum. Diğer yaprağımızın da çünkü kaçıncı sırasındayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırasındayız. Şimdi araya bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Yani buraya da bunu karıştırmayalım. Yeni yapraklarımızın üzerine 3 tane trabzan yaparken biten yapraklarımızın üzerine de eksiltmeler yaparak yine 3 tane yapıyoruz. Şöyle son 2'yi de yarım ikili trabzanla teke düşürdüm. Burada 5 tane gibi görünen 3 tane ikili trabzanımız var. Burada da 3 tane olacak buraya geldiğimiz zaman. Evet, tekrar arada 3 zincirimiz var. Hemen tek trabzanımız geldi. Üzerine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yeni yaprağımıza başlamış olduk. Tekrar 3 zincir ve burada yine trabzanlarımı teke düşürüyorum. 2 trabzanın üzerine 2 yarım ikili trabzan ve şöyle teke düşürdüm. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, tekrar 2 yarım ikili trabzanla teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir ve tek trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, buraya geldiğimiz zaman tekrar görüşelim. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Şimdi burada 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine 3 zincir çektim. Hemen buradaki başlangıçtaki 2 trabzanımızı 3'e tamamlıyorum. Şuradan batıyorum aynı yere. Şöyle buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde. Şimdi
ortadaki trabzanın üzerine, yani ilk başladığımız trabzanın üzerinden şöyle kaydırmayla kapattım. Bu yeni yaprağımızın da şimdi 3 tane trabzanı olmuş oldu. Tekrar bir zinciri çektim. Yaprağımızın ikinci sırasında bütün trabzanları 5'e çıkartıyoruz. Yani 3 tane trabzanı 5'e çıkartıyoruz. Şöyle hemen sık iğne ve bir ikili trabzanımı yapıyorum. Ortadaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorduk. Ve şu baştaki ve sonuncunun üzerine 2 tane yapıyorduk. Yine başladığımız yere gelince tamamlayacağız trabzan sayımızı. Burada şimdi şöyle 1 2 3 tane oldu. Bu başlangıca da 2 tane daha yapıp 5'e tamamlayacağız. Şimdi burada devam ediyorum. Hemen 1 2 3 zincir çektim yine. 3 zincir çektim. Burada şu araya bir tane trabzan yapmayı unutmuşum, gördüğünüz gibi burada bu şekilde devam edeceğim artık. Şimdi burada artık bütün trabzanlarımızı şöyle teke düşürüyoruz. Yani 3 tane trabzanı teke düşürüyorum. Ben şöyle ortadan alacağım. Burada trabzan varmış gibi şöyle üçüncünün üzerine de battım. 3 tane yarım ikili trabzan yaptım. Hepsini birlikte topladım. Şöyle. Tekrar 3 zincir. Hemen devam ediyorum. 3 tane trabzanım var sırada. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine bir tane. Üçüncüsünün üzerine 2 ikili trabzan. 5'e çıkarmış olduk. Tekrar 3 zincir. Hemen burada şu 3 tane trabzanımızı teke düşüreceğiz. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada daha fazla göstermek istemiyorum. Çünkü birleştirme yerleri önemli. Bir tane yaprağı, yani şu yeni başladığımız yaprağı tamamladıktan sonra diğer yaprağı, yani yine yeni başlayan yaprağı nasıl başladığımızı göstermek istiyorum. Orası önemli. Çünkü her zaman aynı yerde birleştirme olmayacak. Birleştirmemiz ileriye kayacak, sonra tekrar buraya gelecek, ileriye kayacak, sonra tekrar buraya gelecek. Kolumuz bitene kadar o şekilde olacak. Artık modeli daha fazla anlatmak istemiyorum. Şöyle başlangıçta hatırlatmak istiyorum. Bu başlangıcı yaptıktan sonra nerede olduğumuzu hatırlatmak için bu kadar ilerlemem yeterli sanırım. Evet, sırayı tamamladığımda tekrar görüşeceğiz. Başladığım yere geldim. Şimdi burada 3 zinciri çektim. Hemen burada trabzanlarımı 5'e tamamlıyorum. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi yine buradaki trabzanımızın üzerine battım, kaydırmayla kapattım. Şimdi 5 tane trabzanımız var. Bakın, artık birleşme yerimiz belli olmuyor. Bizim sadece burada, zaten burası da kol altına geliyor. Şuradaki boşluklarımızda trabzan olmuş oldu. Şimdi buradan devam ederken üçerli gruplara başlıyoruz yaprağımızın bu sırasında. Üçerli gruplara başlarken şimdi ortada bir tane trabzanımızın üzerine trabzan yapmıyoruz. Dolayısıyla şu ikinci trabzanın üzerine kaydırmayla geldim. Yani son 2 ve ilk 2'nin üzerinde trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle ilmeğimi tekrar buradan aldım. Bir zincir çekip yapacaktım ama öyle aldım. Hemen buraya trabzanımı yaptım. Şimdi son trabzanın üzerine 2 tane yapıyorum. İlk üçlü grubumu yapmış oldum. Diğerini tekrar buraya geldiğim zaman tamamlayacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. 1 2 3. sırayı tamamladım. 4. sırada aralarda bir zincirimiz var. Çünkü buradaki üçerli grupların arasına 3 zincir çekmeye başlıyoruz. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Hemen buradaki trabzanın yaprağımızı artık tamamlıyoruz. Son bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Hemen buraya geldim. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan.
3 zincir, 2 ve 3, tekrar bir atladım, bir ikili trabzan, sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Arada bir zincir, şöyle burada bir ikili trabzanımız var, tekrar bir zincir. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bir trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Arada kaydırma yapmış olduğumuz bir trabzanımız var. Kaydırmayla bu tarafa atlamıştık. Şimdi 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine bu şekilde kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine 3 tane trabzan gruplarıyla devam ettiği için burada isterseniz 3 zincir çekin, isterseniz yine sık iğne ile trabzan yapabilirsiniz. Ben sık iğne ile yapacağım çünkü zincir daha çok belli oluyor. Şöyle ikinci ilmeğe batıyorum. Hemen ikili trabzanımı yaptım. 2 ve 3. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir sırasını tamamladık. 2 zincir çektim. Buradaki bir trabzanımıza atlıyorum. Sıradaki üçerli trabzan grubunun üzerine 3 ikili trabzan. Tekrar 2, 3, 4 zincir. 3, 4 diye devam ediyoruz. Buradan sonra göstermeyeceğim. Hemen sona geldiğimiz zaman tekrar görüşüyoruz. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi yine 3 ikili trabzan yaptım. Bu defa 4 zincir çektim. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi yine, çünkü 3 sıra böyle üçerli trabzan grubu yapıyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan. Aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. Arada 2 zincirimiz var. Yine burada bakın, tek trabzanın üzerinde bir boşluğumuz var. 2 boşluğumuz olduğu zaman yeni yaprağımıza başlayacağız. Hemen sırayı tamamlayıp geliyorum. Tekrar başa geldim. Gördüğünüz gibi ilk yaprağımızın üzerine 3 ikili trabzan yaptım. Bu sırada aralarda 3 zincirimiz vardı. Hemen şöyle ilk trabzanın üzerine kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi biz kolu yaparken burada yaprağımızın ortasından başladığımız için burada şaşırmayalım diye size nasıl başladığımızı gösteriyorum her sırada. Çünkü normalde robayı yaparken hep bademleri yaptıktan sonra zinciri ve modele nasıl başladığımızı o şekilde ilerlediğimiz için burada o yüzden her sırayı gösteriyorum. Şimdi burada yine artık yaprağımızı tamamladık. Yarım haliyle tamamladık. Çünkü 6 sıra oldu. 7. sıraya başlarken yeni yapraklara başlıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi 2 tane boşluğumuz var. Yeni yaprağımıza artık başlayacağız. Şimdi bu şekilde birleştirme yaptığımız için nasıl başlıyoruz? Hemen bir zincir çektim. Şöyle sık iğnemi yaptım. Zaten burada trabzanları teke düşürürken hep bu şu içteki ve şu trabzan üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Yani yarım ikili değil de ikili trabzan yapıyoruz. O yüzden burada kolay oluyor. Sırada gelen 2 ikili trabzanı yarım ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya topladığımız zaman göreceğiz. Hemen 1, 2, 3 zincir.
Yapraklarımıza başlarken aralarda 3 zincirimiz var. Bu trabzanın olduğu 2 boşluk, 3. boşluğa yani 3. sıraya bir ikili trabzan yaptım. Yeni yaprağımızı başlamış olduk. Tekrar buradan devam ediyorum. İlk ikisini üçerli grubum geldi. İlk ikisini teke düşürdüm. Sonra bir ikili trabzan. Sonra arada bir zincirimiz var. 3, 4, 3 zincir ve 1 zincir şimdi. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 2 yarım ikili trabzan. Böyle bedeni döndürmek de zor oluyor burada. O yüzden şöyle biraz göstermeye çalışıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Aradaki boşluğa hemen yeni yaprağımızın trabzanını yapalım ve 3 zincirle devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Yine başladığım yere geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada da 3 tane trabzanımı ikiye düşürdüm. Bir zincir çektim. İlk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi sırada tek trabzanımız var. Tek trabzanımız olduğu zaman yeni sırada üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Burada da bu bölümü V boşluğu olarak kabul edersek onların üzerine de 3 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla önce buradaki 2 trabzanı teke düşüreceğiz. Hemen şöyle bir zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Bir ilmek aldım. Biraz uzattım. İkinci ilmeğine battım. Şimdi bunu yarım ikili trabzan yapacağım için bu 2 ilmeği toplamıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine de yine battım. İlk 2 ilmeği aldım. Şöyle üçünü birlikte topladım. Burayı bir trabzana düşürmüş oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tekrar tek trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Üç zincir. Şimdi yine burada hemen burada daha iyi anlıyoruz. Çünkü burada yarım başladığımız için belki kafanız karışabilir. Hemen ilk 2 trabzanı teke düşürüyorum. Aradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar teke düşürüyorum sıradaki 2 trabzanı. Burada da 3 tane trabzanımız oldu. Gördüğünüz gibi sona geldiğim zaman yine burada 2 tane trabzanımı teke düşürdüm. Hemen bir zincir boşluğuna da bir ikili trabzan yapıyorum. Yine burada 3 tane trabzanımız olmuş oldu. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi yeni sırada bu 3 tane trabzanımızı teke düşürmemiz gerekiyor. Burada 3 zincir çekiyorum. Çünkü trabzanımın kalın olmasını istemiyorum. Yine sona geldiğimiz zaman tamamlayacağız. Şimdi 3 zinciri çektim. Arada yine 3 zincirimiz var. 1, 2, 3 zincir daha çektim. Yani burada 6 tane zincirimiz var. Bir ip aldım. 3 tane trabzanımız geldi. Hemen 5'e çıkartıyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen burada 3 trabzanımı topluyorum artık. Şöyle teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrar başladığım yere geldim. Sonda yine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi burada 3 tane trabzanımızı teke düşürüyoruz. Şöyle yarım ikili trabzan yaptım. İkincisinde aynı şekilde. Şimdi şu zincirimizin 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum.
Buradan da bir ilmek aldım. Şöyle hepsini birlikte topladım. Burayı da teke düşürmüş oldum. Evet, şimdi artık şöyle bir tane ikili trabzanımız olacak. Yine 3 zincir çektim. Tekrar bir. Şimdi burada bakın, burayı gösterebilmek için aslında yaprağın tüm sıralarını gösterdim. Yani bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Orası önemli. Şimdi burada 3 tane zincir çektim. Bu bizim yaprağımızı bitirdiğimiz tek trabzanımız olmuş olacak. Şimdi burada üçerli gruplara başlayacağımız için yine ben burada bir tane trabzan eksik yapmışım ama neyse, artık önemli değil. Üçerli gruplara ayıracağımız için bu sırada, yani 1, 2, 3, 4. sırada aralarda bir zincirimizin olması gerekiyor. Şimdi bu bir trabzanı yaptım. Bir tane de bu araya gelen zincirimiz için 4 zincire tamamlamış oldum. Bu trabzanımız biraz böyle ince olsun diye burada zincirle trabzan yaptım. Toplamda 4 zincirimiz var. Şimdi hemen buraya batıyorum. 2 ikili trabzan, sıradakinin üzerine 1 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir tane atlıyorum. Ben atlamayacağım burada çünkü trabzanım yok. Tekrar 1 ikili trabzan, yine son trabzanın üzerine de 2 ikili trabzan. Bu şekilde başlamış olduk. Yeni sırayı da gösterdikten sonra artık kendiniz devam edebileceksiniz. Tekrar bir zincir çektim. Burada hemen şuradan batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir. Şimdi kolu bitirirken, şimdi diğer bitirmiş olduğum kolun üzerinde de göstereceğim ama kolu bitirirken bu sırada bitirirseniz daha iyi olur. Çünkü bu sırada bakın, bu kısım yani kol ağzı tam böyle düz durmuş oluyor. Sivrilme olmuyor. Burada yaprağımızın tek trabzanını yapmadan kolu bitirirken bu 3 sırayı tamamlayıp bu yaprağı da bu şekilde tamamlayıp daha sonra son sıradaki trabzanlara geçebilirsiniz. Buradaki sıraları tamamlayalım. Hemen size göstereceğim onu da. Tekrar burada bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar sıradaki 5 trabzanın üzerine üçerli gruplarımı yapıyorum. 3 zincir, bir tane atlıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan, sonuncusunun içine 2 tane yapıyorum. Bir zincir, tekrar buraya bir ikili trabzan. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi sonda bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle başlangıçtan 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım, kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi yaprağımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi biz bu yaprağın üzerinden tekrar yaprağa başlayacağız ama 2 zincir boşluğumuzun olması gerekiyor. Yoksa bu yaprağımız da bitişir. Burada başlangıç olduğu için trabzanımız bu kadar uzun oldu. Ama şimdi burada artık boşluğumuzun olması gerekiyor. Yani şuradaki boşluktan bahsediyorum. Şu trabzandan sonraki 2 boşluktan bahsediyorum. Dolayısıyla biraz kaydırma yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bu arada bir zincirimiz var. Buradan devam ederken boşluk olabilmesi için önce bir zincirin üzerine kaydırma yapıyorum. Şöyle çok da sıkı yapmıyorum, çok gevşek de yapmıyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın üzerine şöyle kaydırma yapmıyorum. Direkt sık iğne yapıyorum. Buradan ilmek aldım. Çünkü trabzanla başlayacağım. Şimdi hemen ilk trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane trabzanla ilerleyeceğimiz için şimdi bundan sonra başlangıcımız burası olmuş oldu. Yani bu yeni başladığımız yaprağımızın ilk trabzanı artık başlangıcımız olmuş oldu. Şimdi burada sırayı tamamladığımız zaman bu sırayı da tamamlayayım. Bunu da göstereceğim artık son defa. Şimdi burada 4 zincirimiz var.
Şöyle 4 zincir çektim. Modeli artık anlatmayacağım. Dediğim gibi birleştirme yeri önemli. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, tekrar başa geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yaprağımızın tek trabzanın üzerinde 2 boşluk olması gerekiyor. Artık burada 2 zincirimi çektim. Burada söylememiştim ama bu sırada şu aralarda 2 zincir çekiyoruz. Bakın burada bir zincir, üzerinde 2 zincirimiz var. Şimdi 2 zinciri çektim. Bakın burada zincirimizin üzerine kaydırma yaptığımız için şurada da direkt sık iğne, yani aldığım ilmekle hemen sık iğne yaptığım için burası bu şekilde görünüyor ama birleştirdiğimiz zaman bu düzeliyor. 2 zincirimi çektim. Bakın şöyle trabzanı sık iğne ile yaptığımız zaman şuradaki ilmeğe değil, şu ikinci ilmek, yani diğer trabzanlarda olduğu gibi şöyle 2 ilmeği birlikte aldığımız zaman bu burada düzelmiş oluyor. Yukarıya doğru çıkmış oluyor. Evet, gördüğünüz gibi 2 zincir boşluğunu yaptım ve bu trabzanımızın üzerinde de boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi bu boşluk 2'ye tamamlandığında yine buradan yaprağımız başlayacak. Şimdi burada artık buradan devam ediyoruz. Yani buraya 2 tane kaydırma yapmış olduk. Şimdi buraya artık tamamladığımız için buradan sonra devam ederken, hemen burayı göstereceğim ama buradan sonra devam ederken, yani mantık olarak ben burada nasıl devam ettiysem, nerede kaldığımı nasıl gösterdiysem, yani yarım başlayıp sonra tekrar başa geldiğimiz zaman nasıl tamamladıysam, sizler de o mantıkla buradan sonra artık devam edeceksiniz. Şimdi ben burada hemen şöyle, bakın burada da şöyle yapabilirsiniz. Ben öyle de yapıyorum. Ya da zincirde çekebilirsiniz. Çünkü kol altına geliyor burası. İsterseniz zincir çekin. Ben biraz da böyle yapıyorum ki batması kolay oluyor trabzanın üzerine. Şöyle yapıp şöyle de sık iğne yapıp şuradan hemen ilmeğimi alıyorum, uzattım ve bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Artık bu arada 2 zincirimiz var. 1 2 3, üçüncü sırasında 3 zincir. Şimdi burada aralarda yine, şimdi burada 2 zincir yaptık ama yeni sıraya başladık. Yeni sırada şuradan takip edeceğiz. Yine 2 zincirimiz olacak. İkinci 2 zincir sırasında olmuş oluyoruz. Tekrar 2 zincir. Şimdi yeni sıraya başladığımız zaman 3 zincir olacak. Bu sırayı tamamladığımız zaman sonda 2 zincir çekerek kaydırmayla kapatacağız. Şöyle 3 zincirimi çekip bırakıyorum. Burada 2 zincir çekip kaydırmamızı yapacağız. Burada artık başlangıçtan başlamış oluyoruz. Burada ortadan başlamıştık eksiltmeleri yaparken. Şimdi bu sırada artık 1 2 3 4 5 6. sırayı tamamladıktan sonra burayı artık kapatmaya başlayacağız. O zaman buraya geldiğimiz zaman 2 zincir çekeceğiz. Buraya yine gösterdiğim gibi sık iğneyi yapıp sonra ilk 2 ilmeği toplamadan buradan da alıp ikisini yarım ikili trabzanla teke düşürüp burada bir trabzan, daha sonra bir zincir, sonra bir trabzan, sonra yine teke düşüreceğiz. O bölüme gelecek. Bu defa buradan başlamış oluyoruz. Biz bu yaprağı yaparken şuradan başlamıştık teke düşürmelere. Yani bu mantığı bu şekilde ilerliyor. Burada toplamda sizinle beraber 1 2 3, şurası 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. sırayı birlikte ördük. Yani bunun ilerleyişi bu şekilde, artık daha fazla devam etmeyeceğim. Kolumuzu hep aynı ölçüde, bakın bu kadar birlikte örmüş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hemen diğer kolumuzu göstereceğim. Ben şöyle tamamladım. Kaç tane yaprağımız var? Hemen onu sayalım. Şöyle, henüz ütü yapmadığım için biraz kendini böyle topluyor. Şimdi burada şöyle başlangıçta zaten 3,5 vardı. 1 2 3. Şu kol altından itibaren 1 2 3 4 5, şurada da yarımımız var. 5,5.
Sonda bu şekilde 2 sıra trabzan yaptım ben. Sizler ilk sırayı trabzan yaptıktan sonra tığ işi lastik çalışması da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde bırakmak istedim. Düz bırakmak istedim. Burada bu ilk sırada trabzan çalışmasını yaparken tığınızı yarım milimetre düşürebilirsiniz. Ya da ilk sırasında aynı tığ, son sırada ben son sırada 3,5 milimetreye düşürdüm. Burada bütün boşluklara dediğim gibi şu bölümde bitiriyoruz. Bakın 6 sırayı tamamladım. Yeni yaprağa başlamadan. Yeni yapraklara başlayacağım sırada. Ya da sizler uzunluğuna göre şöyle yeni yaprağa başladığınız, şu göstermiştim biraz önce, şu 3 sırayı yapıp yine diğer yaprak yarım olmuş olacak. O şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de hepsi tam 6 sırayı tamamladığımızda, yani ya yaprak bitecek ya da bu yaprak 6. sırasında bitecek. Yeni yaprağa başladığımız sırada boşluklara 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 4 zincir boşluğumuz var, 2 zincir boşluğumuz var. Bunlar birbirine dengeliyor. 2 zincir boşluğuna da 2 ikili trabzan, 4 zincir boşluğuna da 2 ikili trabzan yaptım. Yine bedende de şöyle uzunluğunu da vermek istiyorum. Henüz ütü yapmadım. Sizler videonun başında ütülenmiş ve kol uzunluğunu kıyaslayabilirsiniz. Şimdi de vereyim. Tam yakadan itibaren veriyorum. Yakadan ölçtüğümüz zaman 66 santimetre. Yani bunu ütü yaptığımız zaman 2-3 santimetre uzayacaktır buhar ütüsü. Benim ipim yünlü olduğu için. Hemen kol altından verdiğim zaman 40 santimetre. Tam şu kol altından 40 santimetre olmuş. Ütüyle beraber bu 1-2 santim daha uzayacak. Bazen böyle kolumuz mesela tam istediğim uzunluğa geldiyse, yani üzerime giydim, ölçtüm, tam olduysa, o zaman buhar ütüsü verdiğimde, şimdi bu yünlü ip modelimizi hafif bir buhar ütüsü verip şöyle biraz düzeltmemiz, güzelleştirmemiz gerekiyor. O zaman boyuna doğru böyle açma yapmıyorum. Hafiften şöyle enine doğru buharı verdikten sonra tabii ki düzeltiyorum ki buradaki trabzanlarımız daha düzgün dursun, yerini bulsun diye bu şekilde boyuna veriyorum. Şöyle yapıyorum mesela, enine veriyorum, pardon, boyuna vermiyorum. Evet, beden bölümünü de istediğiniz uzunluğa gelene kadar, yani ben en fazla 45 santimetre yapmayı düşünüyorum. Yine videonun başında görmüş olacaksınız. İstediğiniz ölçüye gelene kadar burayı da örüyorsunuz. Aynı şekilde zaten bu bedendeki yaprakları yapması kola göre daha kolay. Hep bu bademlerimizin sağından solundan tek trabzanları yaparak yeni yapraklarımızı başlatıyoruz. Burada olduğu gibi. Evet, beden genişliğimiz de tekrar şöyle vermek istiyorum. Yine ütü yapmadan 52 santimetre olmuş. Biz bunu birleştirirken ölçtüğümüzde sanırım 54 santimetre ya da 56 santimetre demiştim. Şimdi hatırlamıyorum. Dediğim gibi üzerimize giydiğimiz zaman biraz esneme payı var tabii ki bu ipin. Ve biraz da buhar ütüsü yapacağız. Ördükçe ölçüler de değişiyor. Yani ilk burada tuttuğumuz zaman tam düzgün durmadığı için ölçüler de değişiyor. Evet, bluzumuzun anlatımı bu kadar. Unuttuğum bir şey oldu mu bilmiyorum. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de bu güzel bluzu rengarenk örerek, farklı iplerle örerek sizler de kullanabilirsiniz. Bana Instagram'dan resimler atarsanız hikayemde paylaşmak isterim. Bir de yaptığım modelleri farklı iplerle ya da farklı renklerle gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. O yüzden paylaşırsanız ben de hikayemde paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.